İspanyol yapımı o tüyler ürpertici gerilim filmi, Platform, geri döndü. Bu sefer kabus Platform 2'de devam ediyor. Bir kule düşünün. Dikey bir hapishane. Katlarca insan, üst üste yığılmış. En üsttekiler için ziyafetlerle dolu bir platform, katlardan aşağıya doğru iniyor. Aşağıdakiler sadece kırıntıları, artıkları buluyor. Bazen hiçbir şey bulamıyorlar. Bu devam filmi, bu korkunç dünyayı daha derinlemesine ele alıyor. Sistemin zulmünü, içeride kapılı kalan insanları ve onları birbirine bağlayan çaresiz hayatta kalma mücadelesini keşfediyor. Bu sefer karakterlerin geçmişlerine daha fazla odaklanılıyor. Her birinin bu cehenneme nasıl düştüğünü ve hayatta kalmak için neler yapabileceklerini öğreniyoruz. Platform 2, sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş alanı. İnsan doğasının en karanlık yönlerini ortaya çıkaran bu film, izleyiciyi derin bir sorgulamaya itiyor. Adalet, eşitlik ve insanlık kavramlarını yeniden düşünmeye zorlayan bu devam filmi, izleyiciyi koltuğuna mıklayacak. İlk filmimizin kahramanı Gorenk artık yok. Onun yerine, çukura mahkum edilmiş yeni ruhlarla tanışıyoruz. Kayıp aşkını arayan kitap kurdu bir adam, Baharat var. Platformun eski yöneticisi, şimdi ise bir mahkum olan Imogiri var. Hikayeleri, katlarda ilerlerken iç içe geçiyor. Dehşetlerle, insanlıklarını test eden seçimlerle karşılaşıyorlar. Platform, acımasız bir sınav olmaya devam ediyor. Onları sınırlarına kadar zorluyor. En karanlık arzularıyla yüzleşmeye zorluyor. Platform 2'nin ana teması, kapitalizmin ürkütücü bir eleştirisi olmaya devam ediyor. Film, dikey hapishaneyi toplum için bir metafor olarak kullanıyor. Üsttekiler refah içinde yaşarken, alttakiler acı çekiyor. Film, bu sistemin acımasızlığından çekinmiyor. Alt katlardaki çaresizliği görüyoruz. Üsttekilerin duygusuz ilgisizliğini görüyoruz. Platform 2, rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorluyor. Bizi bu sistemdeki kendi yerimizi düşünmeye sevk ediyor. Biz, ziyafet çekenler miyiz, yoksa kırıntılar için savaşanlar mı? Platform 2, ilk filmin değerli bir devamı niteliğinde. Dünyayı genişletiyor, yeni karakterler ve temalar sunuyor. Film, selefinin etkileyici etkisini koruyor. Ancak, bazıları ilk filmin özgünlüğünden yoksun olduğunu iddia edebilir. İlk filmin öncülüne aşina olanlar için şok etkisi daha az güçlü olabilir. Buna rağmen, film kendi ayakları üzerinde duruyor. Aşırı koşullar karşısında insan doğasının düşündürücü ve rahatsız edici bir keşfini sunuyor. 5. bölüm, Yeni Yüzler, Tanıdık Açlık. Yeni karakterler. Platform 2'nin güçlü yanlarından biri. Baharat, idealizmiyle bir umut ışığı sunuyor. Geçmişinin hayaletleriyle boğuşan Imogiri, sistemin yozlaştırıcı etkisini temsil ediyor. Bu karakterler kusurlu olsalar da ilişkilendirilebilir. Mücadeleleri izleyiciyle yankı buluyor. Kendimizi onların seçimlerinde, zayıflık ve güç anlarında görüyoruz. Film, karakter gelişiminde mükemmel. Ahlaki açıdan en belirsiz bireylerle bile empati kurmaya zorluyor. 6. bölüm, sistemin pençesi sıklaşıyor. Platform 2'nin en rahatsız edici yönlerinden biri de umutsuzluk duygusu. Sistem kaçınılmaz görünüyor. Karakterler ne kadar çabalarsa çabalasın, hala tuzağa düşmüş durumdalar. Bu umutsuzluk duygusu film boyunca elle tutulur gibi. Genel korku ve klostrofobi duygusuna katkıda bulunuyor. İzleyiciyi değişimin mümkün olup olmadığını sorgulamaya itiyor. Filmin sonu, yoruma açık olsa da bir umut ışığı sunuyor. En karanlık zamanlarda bile insan ruhunun dayanabileceğini öne sürüyor. 7. bölüm, karanlıkta parıldayan umut. Kasvetliliğine rağmen, Platform 2 umutsuz değil. Karakterlerin nezaket eylemleri, ne kadar küçük olursa olsun, karanlıkta bir ışık parıltısı sunuyor. Film, en çaresiz durumlarda bile, insanlığın galip gelebileceğini öne sürüyor. Bize, farklı olarak algıladığımız kişilere karşı bile şefkat kapasitemize sahip olduğumuzu hatırlatıyor. Bu mesaj, ne kadar incelikli olursa olsun, güçlü bir mesaj. Ezici zorluklarla karşı karşıya kalsak bile,
asla umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini hatırlatan bir mesaj. Platform 2, karanlık ve umutsuz bir dünyada bile, insan ruhunun dayanıklılığını ve iyiliğini vurguluyor. Her karakterin küçük ama anlamlı eylemleri, izleyicilere umut aşılıyor. Bu, insanlığın en zor zamanlarda bile birbirine destek olabileceğini ve iyiliğin her zaman bir yolunu bulacağını gösteriyor. Film, izleyicilere en karanlık anlarda bile bir umut ışığı olduğunu hatırlatıyor. 8. Bölüm, Kan ve Ahlak Ziyafeti. Platform 2, zayıf kalpliler için değil. Acımasız ve affetmeyen, kan ve şiddetle dolu bir film. Ancak yüzeyin altında toplum ve insan doğası hakkında güçlü bir mesaj yatıyor. Film, zihniniz için bir ziyafet olduğu kadar mideniz için de bir sınav. Kendimiz ve içinde yaşadığımız dünya hakkında rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor. Platform 2, jenerik aktıktan çok sonra bile aklınızda kalacak bir film. Hepimizin birbirimize bağlı olduğumuzun ve seçimlerimizin sonuçlarının olduğunun bir hatırlatıcısı. Bu film izleyiciyi sadece şok etmekle kalmıyor, aynı zamanda düşündürüyor. Her sahne, her diyalog, derin anlamlar taşıyor ve izleyiciyi kendi ahlaki değerlerini sorgulamaya itiyor. Platform 2, sadece bir film değil, aynı zamanda bir deneyim. İzledikten sonra, dünyaya bakış açınızın değişeceğini garanti ediyoruz. Bu film, sinemanın gücünü ve sanatın toplumu nasıl şekillendirebileceğini gösteren bir başyapıt. 9. Bölüm, Platformun geleceği, belirsiz bir gelecek. Platform 2, gelecek bölümlere kapı aralıyor. Son, belirsiz olsa da hikayenin henüz bitmediğini gösteriyor. Platformun dehşetleri devam edebilir, ancak daha iyi bir dünya için mücadele de devam edebilir. Yapımcıların hikayeyi devam ettirip ettirmeyeceği henüz belli değil. Ancak bir şey kesin, platformun dünyası, keşif için olasılıklarla dolu zengin ve korkunç bir dünya.